Shoot flow initiated. Stand by for Dragon venting sequence. Merhaba, bugün SpaceX'in başlattığı devrim niteliğindeki Polaris Dawn görevinden bahsedeceğiz. Bu görev, ticari uzay yolculukları açısından bir ilk olma özelliği taşıyor ve uzay araştırmalarına yeni bir boyut kazandırıyor. Öyleyse, bu görevde neler olacağını detaylı bir şekilde inceleyelim. Polaris Dawn görevi, SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın uzay keşfi vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirildi. Bu görev, 3 aşamalı Polaris programının ilk adımıdır. Elon Musk, insanları Mars'a götürme ve çok gezegenli bir yaşam hedefiyle yıllardır büyük yatırımlar yapıyor. Bu programda bu amacın kritik bir adımı. Görevin finansörü ise milyarder iş insanı Jared Isaacman. Jared, SpaceX'in daha önceki Inspiration 4 görevine de liderlik eden bir isimdi. Polaris Dawn, 10 Eylül 2024'te Falcon 9 roketiyle fırlatıldı ve 5 günlük bir uzay macerası başladı. Görevin en önemli hedeflerinden biri, tarihteki ilk ticari uzay yürüyüşünü gerçekleştirmek. Bu yürüyüş, görevin 3. gününde yapılacak ve SpaceX'in özel olarak geliştirdiği yeni uzay giysilerinin test edilmesini sağlayacak. Mürettebat, uzayda yaklaşık 1400 kilometre yüksekliğe ulaşarak bugüne kadar insanlı bir uçuşun çıktığı en yüksek irtifaya erişecek. Bu rekor, NASA'nın Apollo programından bu yana kırılmamıştı. Ayrıca SpaceX'in Starlink uyduları ile ilk kez lazer iletişim denemeleri yapılacak. Eğer bu başarılı olursa, insanlı uzay görevlerinde iletişim gecikmesi büyük ölçüde azalacak ve veri aktarım hızı artacak. Görevin lideri Jared Isaacman, deneyimli bir iş insanı ve uzay meraklısı. Yanında ise SpaceX mühendisleri Sarah Gillis ve Anna Menon ile emekli hava kuvvetleri pilotu Scott Puttitt yer alıyor. Bu 4 kişilik ekip, uzayda kritik bilimsel deneyler yapacak ve insan vücudunun uzay koşullarına verdiği tepkileri inceleyecek. Right. So, I mean, just starting with the first one, Polaris Dawn, which is what we're getting ready for early next year, and basically we have 3 objectives on that mission. One, we're going to go to the highest. Görevin en heyecan verici kısmı uzay yürüyüşü olacak. Bu, ilk defa ticari bir görevde gerçekleştirilecek bir extravehicular activity, yani uzay aracı dışı faaliyettir. Jared Isaacman ve Sarah Gillis, SpaceX'in geliştirdiği yeni nesil uzay giysileriyle yürüyüş yapacak. Bu giysiler, gelecekte Mars'a yapılacak insanlı görevlerde kullanılacak teknolojilerin bir ön izlemesi niteliğinde. Görevin 3. gününde Dragon kapsülü tamamen boşaltılacak ve Isaacman ile Gillis dışarı çıkacak. Her biri yaklaşık 15-20 dakika sürecek bu yürüyüş sırasında giysilerin esneklikleri, güvenlikleri ve uzayda hareket yetenekleri test edilecek. Bu testler, gelecekteki uzay görevleri için büyük önem taşıyor. Elon Musk'ın vizyonu sadece uzaya gitmekle sınırlı değil. Onun asıl hedefi, insanlığın çok gezegenli bir tür haline gelmesi. Polaris Dawn, bu vizyonun ilk adımlarından biri ve SpaceX'in Mars'a insan götürme planlarına giden yolda önemli bir kilometre taşı. Musk, gelecekte insanların sadece dünyada değil, Mars gibi gezegenlerde de yaşayabileceğine inanıyor. Görevdeki bilimsel araştırmalarda oldukça dikkat çekici. Mürettebat, İnsan vücudunda dekompresyon hastalığı ve uzay kaynaklı nörooküler sendrom gibi sağlık problemlerini inceleyecek. Bu çalışmalar, uzun süreli uzay görevlerinde astronotların sağlığını korumak için çok önemli veriler sağlayacak. Polaris Dawn görevi, insanlığın uzay yolculuklarında bir sonraki büyük adımı temsil ediyor. Ticari uzay yürüyüşü, yüksek yörüngeye çıkış ve yeni teknolojilerin test edilmesi, SpaceX'in gelecekteki uzay görevleri için büyük bir temel oluşturacak. Elon Musk ve Jared Isaacman gibi vizyoner liderlerin öncülüğünde uzay keşfi artık sadece devletlerin değil, özel şirketlerin de yapabileceği bir iş haline geldi. Bu görevin detaylarını ve uzay keşfindeki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.